Değerli izleyicilerimiz, Avusturya bildiğiniz üzere zorunlu aşı uygulamasına geçiyor. Bununla ilgili bir yasa tasarısı var. Aşı olmayanlara ne tür cezalar verilecek? Bunları sizlerle paylaşacağım. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz maalesef Avrupa'daki genel durumda hiç iç açıcı değil. Pek çok ülkede çok sert cezalar gündeme gelmiş durumda. Para cezasından hapis cezasına kadar aşı vurdurmayanları böyle bir tehlike bekliyor. Bunun yanı sıra vaka sayısının çok hızlı bir şekilde arttığını gözlemliyoruz. Devletler bu aşıları vurulmayanları günah keçisi olarak ilan etmiş vaziyette ama söze gelince aşı olmak zorunlu değil diyorlardı. Şimdi açık bir şekilde bunu yok etmiş vaziyetteler. Aşı olmayanları çok büyük cezalar bekliyor. Bakın. Yayınlanan haberde Avusturya ile ilgili şu detaylar var. Avusturya'da zorunlu aşı uygulamasına karşı çıkan kişiler için ağır para cezası verilmesi konusunda anlaşma sağlandı. Hükümet bununla ilgili adımları atacak. Covid-19 aşıdan korunma yasasının hazırlanan taslağına göre aşı olmayı reddeden kişilerin 7.200 euro para cezası ve 4 haftalık hapis cezası alma durumu söz konusu. Bu hazırlanan yasa tasarısının yasalaşması halinde Şubat ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Avusturya'yı ziyaret edecek olan kişiler için de yine aynı şartlar gerekli. Yani aşı olmayanlar Avusturya sınırları içerisine giremeyecek. Aynı şekilde aşı olmayanların yine sokağa çıkmaları da engellenecek. Tasarıya göre planlanmış bir aşı randevusuna katılmayı reddeden herkesin yerel makamlardan resmi bir uyarı alacağı ve aşı randevusuna gelmeyen kişilerin 4 hafta içinde bir kez daha çağrılacağı ifade ediliyor. Önce çağıracaklar, gitmezseniz 4 hafta içerisinde bir daha davet gidecek size. Kişinin ikinci resmi talebi de dikkate almaması durumunda 3.600 euro para cezası ve 4 hafta hapis cezası alacağı belirtildi. Zorunlu aşı uygulamasını ikinci defa ihlal eden kişiye 7.200 euro para cezası ayrıca kesilecek. Bundan hamile olanlar ve 12 yaşından küçük çocuklar muaf olacak. Bunun da bilinmesinde fayda var. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bakın. Dünya gerçekten büyük bir çaresizliğin içerisinde. İnsanlar koronavirüsten kurtulmak istiyor ama bir türlü yeni varyantlar, onlar bunlar derken hiçbir şekilde vatandaşın yakasını bırakmıyor. Şimdi de Omikron denilen koronavirüsün yeni mutandığı Güney Afrika'da ortaya çıktı ve Belçika'da da göründü. Avrupa'nın diğer ülkelerinde de zaten vakalar var. Hani artık bunları konuşmaya gerek yok, alıştık. Şimdi benim burada üzerinde durmak istediğim konu şu. Özellikle siyasetçiler koronavirüs aşısı zorunlu değil deyip isteyen olur, isteyen olmaz deyip şimdi de açık bir şekilde insanları cezaevine sokarak para cezası vererek cezalandırıyorlar. Bu sadece Avusturya'da değil arkadaşlar, başka pek çok yerde de önümüzdeki dönemlerde hayata geçecek. Bir diğer önemli konu da bu sıvıları vurdurmayan insanları günah keçisi olarak ilan ettiler. Birilerinin bana şunu söylemesi gerekiyor. Bu sıvıları vurdurulduğunda, insanlar vurdurduğunda bu işten kurtulacak mıyız? Ben bunu merak ediyorum. Bu işin garantisi var mı arkadaşlar? Bu sıvıyı üretenler cevap vermiyor. Siyasetçiler cevap vermiyor. Bu insanların çıkıp yaptığı en iyi şey şu. Vaka sayısı şu kadar, şu kadar kişi öldü. İşte bundan sonra şu kısıtlamaları getiriyoruz. Şu cezaları vereceğiz. Bu kadar. Başka bir şey yok. Hep cakcuk. Ama insan sağlığı gibi özel ve hassas bir konuda insanların kendilerinin karar vermesine izin vermeleri gerekmiyor mu sizce? Sakın beni yanlış anlamayın. Ben burada sıvı karşıtlığı falan yapmıyorum. Burada bir gazeteci olarak soruyorum. Diyorum ki sizin siyasetçilere soruyorum. Geçmişte yapmış olduğunuz hani zorunlu değildi,
Hani isteyen olurdu, açıklamalarına ne oldu? Kardeşim sıvıyı üreten bile, bulan bile bunun garantisini vermezken bu siyasetçilere ne oluyor? Size ne oluyor? Size ne oluyor kardeşim? Bindik alamete, gidiyoruz kıyamete. Olay bu. Bilim insanı bilmiyor, siyasetçi bilmiyor, vatandaş bilmiyor. Ortada büyük bir bilinmezlik durumu söz konusu. Şimdi soruyorum. Diyorum ki ne zamana kadar? Öyle ya, ne zamana kadar? Tarih var mı? Ya da bu işin son durağı neresi? Mesela diyorlar ki 6 ayda bir bu sıvıları vurdurun. Tamam, vurduralım. Sorun yok. Tamam. Ne zamana kadar? Ömrümün sonuna kadar eğer 6 ayda bir ben bu sıvıları vurduracak mıyım? Vatandaş bunu soruyor. Testler yine hala pek çok yerde paralı. Bu parayı niye devlet tamamen karşılamıyor? Geçmişte öyleydi. Şimdi yeniden işte paralı oldu, parasız oldu. Oynuyorlar böyle. İş yeri diyor ki bu testi getirmezsen seni işten atarım diyor. Böyle bir de tehdit var. Kriz yönetimi siyasetçilerin elinde oyuncağa çevrilmiş vaziyette. Aç kapa oyunu oynuyorlar. Şimdi kapatıyorlar, açıyorlar. Kapatıyorlar, açıyorlar. Olmadı diyorlar. Yanlış oldu diyorlar bu. Bir daha. Yeni bir mutant var şimdi. Bu sıvıların etkili olup olmadığı belli değil. Bilmiyoruz. Göreceğiz. Yani büyük bir bilinmeyen var ortada. Bilinmeyenler var daha doğrusu. Şimdi Avusturya'nın almış olduğu para cezası kararı, ondan sonra hapis cezası kararı ne kadar etkili olacak? Avusturya'daki vakaları ne kadar bitirecek? Merak ediyorum. Arkadaşlar, 100 yılda bir meydana gelen böylesine büyük bir salgınla insanoğlu karşı karşıya. Bundan mutabıkız, bunda bir sorun yok. Bizim burada konuştuğumuz bu işin yönetim tarzı. Krizin yönetim tarzı ama siyasetçiler aç kapa oyunu oynayarak bu işi de çok şükür yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Hani kontrolünüzün altındaydı. Bu siyasetçiler çıkıp diyorlardı ki tamam 2-3 ay önce söylüyorlardı bunu. Her şey kontrolümüz altında, işi çözdük diyorlardı. Al çözdün. Al kontrolün altında. Allah'tan senin kontrolün altındaymış. Bir de kontrolün altında olmasaydı ne olurdu? Günlük vaka sayısı herhalde 1 milyon olurdu. İyi ki kontrolünüzün altında. Böyle bir şey olur mu arkadaşlar ya? Allah aşkına ya. Nedir bu ya? Tiyatro bak. Tiyatro oynanıyor. Şu an Avrupa'da resmen bir tiyatro. Birileri senaryoyu yazmış. Oyunu yazmış. Bizi oynatıyorlar. Konuşunca da diyorlar ki sıvı karşıtlığı. Ya ne alakası var kardeşim? Ne alakası var? Ben bilim insanlarının bulmuş olduğu sıvıyı mı konuşuyorum? Ben işin yönetim kısmını konuşuyorum. Bu rezillik nedir arkadaş? Millet ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Bir de işin ekonomik boyutu var. Fiyatlar almış başını gidiyor. Ev kiraları artmış, ev fiyatları artmış. Markette, çarşıda, pazarda fiyatlar geçen yıla göre Avrupa'da en az %25 oranında artmış durumda. Maaşlar aynı, sosyal yardımlar aynı. Hiçbir artış yok. Ama vatandaşın cebinde yangın var. Siyasetçinin umurunda mı? Umurunda bile değil. Hiçbir şekilde. Bazı ülkeler işte sosyal yardım verdi, işte korona parası vesaire ufak tefek bir şeyler verdiler. Geri kalan hiçbir şey vermediler. Emekli yine perişan. Çalışan geçinmeye çalışıyor. Sosyal yardım olmasa aç. Evet, kusura bakmayın. Sosyal yardımlar olmasa vatandaş geçinemez. Elektriğe, doğalgaza son bir yıl içerisinde minimum Avrupa'da ortalama %25 zam yapıldı. Faturalar arttı. Markette, çarşıda, pazarda gıda ürünlerine en az %25 zam geldi. Maaşınız %25 mi arttı? Emekli maaşınız %25 mi arttı? Yok. Onun için geçinmek zor Avrupa'da. Avrupa artık eski Avrupa falan değil. Öyle çok gurbetçi vatandaşımız var ki 2-3 yılda bir Türkiye'ye artık gidebilir ya da gidemez. Yok, aldığı parayla anca geçiniyor. 4-5 tane aile nüfus nasıl gidecek Türkiye'ye? Euro 15 lira diyorlar ya, işte o tıkır, işiniz keyfiniz yerinde. Sanki Türkiye'deki fiyatlar yerinde duruyor. Hiç artmıyor da
Euro 15 lira olunca gurbetçi vatandaş köşeyi döndü. Sanki Avrupa'da euro kazanıyorsun da Türk lirası harcıyorsun sanki Avrupa'da. Türkiye'de bazı insanlar gurbetçilerimizin havadan para topladığını falan sanıyor. Böyle bir şey yok. Hayat daha zor, daha pahalı arkadaşlar Avrupa'da. En ucuz evin kirası arkadaşlar. Bakın Avusturya'da 600-700 Euro'dan aşağı ev yok. En az %30 kiralar arttı. Evlerin fiyatı %30 arttı. Eskiden vatandaş şunu yapardı. Kira ödeyeceğime bankadan kredi alayım, öderim yıllarca derdi. Şimdi kardeşim hem ev fiyatı arttı hem kira fiyatı arttı. Bankadan kredi alıp ödemek hayal oldu. Ev sahibi olmak hayal oldu. Böyle de bir durum var. Yani bu korona hayatımızı alt üst etti arkadaşlar. Ekonomiler bozuldu, psikolojiler bozuldu. Yeni bir dünya düzeni diyorlar ya, al sana yeni dünya düzeni. Hani çok fazla bir şey aramaya gerek yok. İnsanlar işte yepyeni bambaşka bir dünyanın içerisindeler. Özellikle ekonomik olarak sıkıntı içerisindeler. Değerli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili olarak sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Gündeme getirmemizi istediğiniz konular varsa lütfen bunları da yazın. Sizlerden bir ricam var. Mutlak surette videolarımızı beğenmenizi, like atmanızı ve kanalımıza abone olmanızı sizlerden hasreten rica ediyorum. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse dünyanın dört bir yanından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.